Herkese merhabalar dostlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var. Yeni bir videodan merhabalar. Görün ama kaldır dersen kaldıramam daha sonra. Neyse dostlar. Arkadan bir tane seyircimiz dedi ki görüneyim mi? Görünmedi. Daha sonradan kaldır dersen kaldıramam dedim, o da gitti. Neyse. Şimdi her neyse arkadaşlar, konumuz samimiyet ve sadakat nedir? Bu olacak. Sence nedir samimiyet? Samimiyet iki insan arasındaki ilişkidir abicim. Bu her ilişkide geçerlidir. Yani sadece bunu aşk olarak veya evlilik olarak düşünmeyelim yani. Akrabalık ilişkisi. Akrabalık ilişkisi. Akrabalıkta da vardır, arkadaşlıkta da vardır, dostlukta da olabilir. Ve dostlar, bu samimiyet şu demek değil. Ben senin ananı bacını bilmem ne yapayım muhabbeti değildir. Arkadaşlıktır arkadaşlar bu. Zor günündeyken o adamın başına yardıma gelmektir. Herkes köstek olurken sen ona destek olmandır arkadaşlık. Ama bizim mesela samimiyetten anladığımız ne? Ne? Şu anki çağdaki çoğu kişinin küfürleşmek, işte yok arkadaşlık falan filandır. Ya bunu yapmak ne kadar mantıklı yani. Ben mesela küfür etmeyi sevmem. Hani ederim ama iğrenirim de. Bu bırakabileceğim bir şey değil ama ben şimdi mesela bu arkadaşa hiç küfür etmedim yani. Bu zamana kadar adam akıllı bir tane küfrüm yoktur. Hani ki dediğim gibi hakaretim de yoktur. Tabii oğlum. Saygıdan hiç vazgeçmem ben. Ama kalkıp bana saygısızlığı yaptın mı da ben gelsin benim ağzıma etsin demiyorum dostlar. Saygısızlık yapan adama ben de saygısızlık yaparım. Hani düşünün ki böyle bir mantık. Ama şimdi samimiyeti siz arkadaşlarınızla küfürleşerek alıyorsanız o da ayrı bir zeka parıltısıdır. Tamam, belki bakın şunu da söyleyeyim. İlla ki küfrün bir ayarı vardır. Hani küfürün güzel olduğu yerler de var. Ama siz abartı kaktıra sürekli küfür ediyorsanız kaktıra olmaz. Bu abartma olur yani. İnsan ondan sonra yeniriz sizden. Dostlar, mal gerizekalı demek bile bazen koyuyor yani. Ben ondan bile iğreniyorum mesela. Bazen buna diyorum gel lan mal veya gerizekalı diyorum, olmuyor. O bile içime rahat ettirmiyor. Sanki bir yerime böyle gelip birisi sokuyormuş gibi hissediyorum. Dürtüyor. Şeytan dürtüyor. Yok, birisi böyle kılıç mılıç sokuyormuş gibi hissediyorum ya da iğne. O hissiyat geliyor yani. Ben işte, Böyle küçük bir kalp burukluğu sarar. evet. Mesela dostlar, ben eskiden hani bu kuzenimle çok kavga ederdim. Şimdi niye samimiyim sence? O zamanlar niye kavga ediyorduk? Ben o zaman mesela Çok fazla fikir ayrılıklarımız vardı ve mesela İlgi Enes abi alanlarımız aynen eşit değil. ilgi alanlarımız çok farklıydı. Ben mesela küçükken sadece futboldum. Şimdi de çok değişmedi ama hani gene bir tık da olsa gibi büyüyünce diyorsun mesela. Ulan diyorsun artık diyor bilgisayar alsak onun hakkında bir şey öğrenmeye başlıyorsun. İşte efendim söyleyeyim başka şeyler hakkında bir şey öğreniyorsun. Hani bundan dolayı artık daha yakınız. mesela nedir ikinci konumuz? Nedir? Sadakattir abim. Sadakat nedir? Kişilerin birbirine şartsız koşulsuz ne olursa olsun güvenmesidir. Dostlar, güvenmek dediğimiz şey öyle bir kurşun attım geldi beni öldürdü değil. Bakın. Ya da başka biriyle ortak bir iş yaptım öldürdüm değil. O saçma bir şey zaten de. Şimdi sadakat mesela arkadaşlıkta nedir? Parası olunca paralı piç gibi davranmak mı? Yoksa parası olmayınca sen fakirsin ben seni istemiyorum demek mi? Yok, ikisi de değil. Sadakat dediğiniz şey her şartta, kuzenimin dediği gibi her şartta yapmak. Her şartta arkadaşını satmadan onunla beraber dost doğrucuyla yürüyebilmektir. Bu sadakat sadece arkadaşlık ve aşk ilişkisine de geçerli bir şey değil. Aile Her ilişkisi. şeyde. Şimdi dostlar, mesela bir kız arkadaşınız var ve anneniz diyor ki hani ben buna güvenmiyorum.
Ayrıl. Siz ne diyorsunuz? Ben ayrılmak istemiyorum. O zaman kavga çıkıyor. Sadakatsizlik oluyor. Bu sefer bakın şu da var. Ben şu sadakatsizliği de anlamıyorum. Çoğu kişi unutuyor bence annesinden doğduğunu. Ve ilk ve son gördüğü aşkına öyle bir sarılıyor ki sanki o onu doğurmuş gibi oluyor. Göre ama şimdi mesela abi ne yapması lazım o kişileri? Ha? Mesela o kişilerin ne yapması lazım? Gerçekten ayrılması mı lazım? Yok. İlla ki aileler hani bilip bilmeden de konuşuyor olabilirler ama çoğu kişinin ön yargısı vardır. Bir de bu ön yargılar gerçekleşince de sen de ayrılabiliyor. Sıkıntı orada. Sadakat, işte aldatmak bir sadakat mıdır? Değildir. Değil. Bu şerefsizliktir. Tam tersi. Kandırmaktır. Puşluktur. Ama sen kalkıp adam akıllı iş yapıyorsan, hani sadakatinin de bir değerini biliyorsan sıkıntı yok. Şimdi dostlar, genelde aşkta sadakat dediğimiz zaman, sevgililikte sadakat dediğimiz zaman başka insanlara bakmamak. Ama başka insanlara bakmamak diyoruz da mesela aşık olduğumuz insana da bakmayacaksak kime bakacağız? Düz duvara mı bakacağız? O da saçma. Sadakat dediğin ona nasıl güven vereceğini bilmektir. O karşı tarafın işte. Peki nasıl verilmeli abi? Parayla verilmez. Sadakat parayla verilirse paran bitince çöp olur. Bir kere eğer bir kere eğer bir insanın sadakatini satın alabiliyorsan o kişinin sadakati olmaz. Çünkü karakterini de satın almış olur. Aynen Sadakat öyle. bir karakterdir aslında. Sadakat Peki bir... arkadaşlar sizce karakter parayla satın alınabilir mi? Yok. Beni mesela 1 milyon dolar verseler beni satın alamazlar. Çünkü bu benim karakter. Benim iş tarzım mesela dostlar bazılarına göre uymuyor. Bu da işime sadakatli bir insan olduğunu. Şimdi ben kalkıp size şöyle bir örnek vereyim. Dün mesela kuzenimle konuşuyoruz. Diyoruz ki AI ile video üretenler salak filan. Ben diyorum ha bak ben demiyorum ha o diyor ha. Ya ben salak filan da demedim de. Şimdi Abarttın. tembel membel dedim işte. İnsanları tembelliğe yorduracak. Böyle konuşmayı unutturacak. Mesela böyleleri ben size arkadaşlar şunu savundum. Dedim ki bir işleri kolaylaştırmakla tembelleştirin bence hiçbir alakası yok. Sadece Çok bu kolay şey- alışan adam zorluğu unutur. Ama bak ben de şunu savundum. Dedim ki madem sen bunu böyle diyorsun. Ben tamam adam 17-18 saat çalışıp yanında YouTube yapıyorsa 3 dakikalık videoyu AI ile veya 15 dakikalık videoyu AI ile yapmasına ben bir şey demem. Ama kalkıp benim gibi boş eleman da 3-5 dakikayla işi AI yapacaksa olmaz. Veya 15 dakikalık videoyu AI ile yapacaksa Abi olmaz. adam şimdi çok kolay varken niye normal zorluğu kaçsın yani niye zora kaçsın ki? Önce bir zora alıştı, sonra bir kolaya geçti. Zor her zaman zor değildir, kolaydır. Eğer ki bir de benim gibi Evet abi. konuşmayı çok seven bir insansanız dostlar, bu sizin için bir sıkıntı değildir. Bir de ağzınızın, dilinizin yayı yoksa o da sıkıntı değildir. Çünkü konuştuğunuz şeyi iyi anlatabiliyorsunuz. Kendinizi sıkmıyorsunuz aslında. Mesela dostlar, sinirli bir insanda sadakat olur mu sence? Olur. Sinirli bir insanda sadakat nasıl olur Emir? Abi sadakatin bence sinirle hiçbir alakası yok ki. O da bir karakteristik özelliktir ama. Şimdi sinirli bir adamın sadakati olmaz. Gider Olur abi. karısını da aldatır, sevgilisini de aldatır. Şimdi o zaman sana göre Memati mesela bir dizi örnek vereceğim. Memati Baş. Süleyman Çakır'a sadık bir insan değil miydi? O ayrı bir şey. Ben karı kız diyorum muhabbetten istifade. Ama beni de burada pis karakterle görmeyin dostlar. Ben öyle bir insan değilim. Hani karı kız dediğime düşmeyin yani. Şey olarak diyorum. Mesela benim dostlar önceden sevgilim vardı. Şimdi yok da. Ona çok sadakatliydim. Onu hiç aldatmadım. Aldatsaydım kalbimde bir kırıklık kalırdı. Çünkü ona sadık değilim ben. Ona iyi davranmadım. İyi davranmamış hissederdim kendimi. Duygular arkadaşlar, duygular insanları birbirine bağlayan şeylerdir aslında. Ama işte bu duyguları ifade etmek zorsa bunun sebebi de toplumsal bir baskıdır aslında.
Sadakat de kimine göre aldatmaktır, kimine göre aldatmamak. Dostunu satmaktır. Dostlar ben para yüzünden kimseyi satmam. Yani beni satacak arkadaşı da ihtiyacım yok. Ben dostlar işimi bakın iyi yaparım. Yaptığımı beğenirler, yapmadığımı beğenmezler. Bu izleyen insanlara kalmış ya da gören insanlara kalmış. Beni beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Bu önemli bir şey değil benim için. Bakın ben zaten kimseyi zorlamıyorum. Hani bunun Allah şahit, bir de bu arkadaş şahit. İşte ben demeseydim video çekek diye sen gelir miydin çekmeye? Gelmezdi. Ki konumuz da eşit aslında. O yüzden konuşuyoruz. Yoksa onu istemezdi bu. Hani o yüzden ben de biliyorum dostlar yani. Mesela samimiyet işine geri dönersek dostlar, bağırarak bir şeyler anlatmak da bir samimiyet midir? Değildir. Bağırarak bir şeyler zaten anlatılmaz. Seni deli yerine koyarlar bir kere yani. Olmaz. Bağırarak Bir kere anlatan bağırarak anlatırsan karşındaki insanı korkutursun. ve seni dinlemez. Bunu anneler de çocuklarına, babalar anneler de çocuklarına çok yapar. Şimdi şiddetten filan örnek vermeyeceğim dostlar. Bu bazı insanlarda çok ağır detay bırakır. Neyse. Mesela sen bir bok değilsin veya bir bok olmazsın. Muhabbeti ne çok geliyorlar. Ya bu çok sinirle söylenmiş bir şey aslında. Ama şuna geldiğimiz zaman ben seni ileride ben iyi bir yere gelip seni ileride şey yapınca ne olacak? Mort edince ne olacak? Hani bunu düşünmüyor musun? Genel şartlarda dostlar tembellik de bir şeydir. Ama şimdi crunch yapmamak lazım bu işleri. Hani ne demek istediğimi çok iyi anlayan insanlar vardır. Ben bazen kelime bulamayıp İngilizce kelime yapıyorum. Ayrı bir şey de. Dostlar şu geldiğimiz dönemde zaten insanlar pis. Bir de iyice pis oluyorlar. Yani zaten ben şunu söyleyeyim. Genel şartta kimseyle bir vurdulu kırdılı bir şeyim olmadı benim. Hani benim genelim de bellidir. Ben vazgeçmem. Sen vazgeçer misin yapacağın işten mesela? İşe bağlı. Dostlar ben mesela en başında şunu söyleyeyim. Hep evde video çekerdim. Son dönemde hep dışarıda video çekiyorum. Niye biliyor musunuz mu? Ev basık hissettiriyor bir yerden sonra. Hani doğal bir ortamda video çekmek daha güzel. Şimdi arkamda ağaç var, önümde ağaç var. Karşımda şey var, ot var, bilmem ne var. Bunları şimdi ot dediğimde yanlış anlaşılmasın. İçmek olan otlardan değil, çimen bildiğiniz, çimen. Çimen var önümde. Şimdi ben bunlara baktığımda daha fazla kendimi özgür hissediyorum. Ama duvara baktım mı hapishane. Siz de bunu benim hani yüzümden anlıyorsunuz değil mi? Ben bir şeyleri dışarıda anlattığımı daha iyi hissedebiliyorum kendimi. Ve bu rahat olmamı sağlıyor. Evde olunca bağıramıyorsun, çağıramıyorsun. Rahat bir video çekim ortamın yok. Odana annem baban dalabiliyor her halükarda. Bunu ben birkaç videomda çok yaşadım arkadaşlar. Çok videoda yaşadım ben. Hani yayınlarımda bile yaşadım. Hani o yüzden söylüyorum. Şimdi ailesiyle yaşayan varsa, bu işi yapan varsa bitti. Çok sıkıntı. Benim için sokakta video çekmek daha iyi. Hani ben annemi babamı beğenmiyorum değil aslında. Konu bu değil. Ama işte rahat video çekip rahatsız edilmemek daha güzel. Arkadan mesela ses gelince de ben rahatsız oluyorum abi. Çünkü istenmeyen bir ses çıkar. İstenmeyen bir konu konuşulur. Bu bile insanın o videoyu çekme isteğini kaybetmesine sebep olur. Şimdi benim ablalarım mesela annem, ablalarım filan özel bir şeyler konuşunca ben bunu hani videoya alamıyorum mesela. Niye alayım abi? Hani bu ifşalamaktan başka bir şey olmaz. Ama ben ifşacı da bir insan değilim. Karakterimi öyle... Bakın dostlar ben
Bana kötü olana kötüyüm. Bana kötülük yapan, beni aşağılayan adama ben şey yaparım. Öyle davranırım. Sen? Kötüysem ya ben psikolojime bağlı. O anlık kötü hissediyorsam yani kardeşlerime mesela kötü davranabilirim o anlık. Ama psikolojime bağlı. Yani arkadaşlar duygular çok değişebiliyor ya. Mesela ben mesela bir gün çok sinirliysem mesela o an mesela o gün birinin kalbini kırabilirim. Ama onun hemen bir sonraki gün mesela çok da farklıysam sizlere mesela ondan özür dilerim. Yani psikolojik Bu arkadaşlar bazı insanlar da çok çabuk da değişebiliyor. Bir günde değil. Adam mesela bir saat önce yaptığını hatırlayıp özür diliyor. Bu aslında bir nevi karakteristik bir özelliktir. Bazı insanlar işini karaktere dökerler. Veya karakteri işine dökerler. Öyle söylüyorum. Benim iş karakterim budur dostlar. Beni beğenen var, beğenmeyen var. Umurumda değil. Ben mesela kimseyi beni izlesin diye zorlamıyorum. İzlersiniz izlemezsiniz. Bunu ben şey yapmıyorum dostlar genel şartta. Zaten zorlayıp da ne yapacağım abi? Değmez ki. Hani zorlamak da bir iş olsaydı zorla güzellik olmaz diye bir söz de olmaz. Hani ben bu sözün arkasına saklanıyorum dostlar. Zorla güzellik olmaz. Zorla bir güzellik yaparsın o adam o zorla yapılan güzelliğin içine eder. yani böyle bir eder ki. Neyse işte bu şekilde dostlar. Fikirlerimiz bu şekilde. Sizin fikirleriniz nedir? Bunları yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Bu videoluk bu kadardı. Cümletten görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.